Hoş geldiniz. Bugün G27'nin konuk sanatçılarından bir kahraman Coşar Kulaksız ve Ethem Şahin'le birlikteyiz. Bugün saat 11.30'da Cumartesi günü olduğunuz için teşekkürler. Bu konuşmayı yapmaktaki amacımız aslında Özgül'ün, Coşar'ın ve Ethem'in bu Gate 27 sırasında yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi sahibi olmak, onların üretim şekillerini birazcık daha tanık olmak hem de buradaki üretimlerini birazcık görmek. Katıldığınız için tekrar teşekkürler. E, Belki Coşar, belki Özgür seninle başlayabiliriz. Sen çünkü en erken sen geldin. Eylül ve Ekim ayları boyunca Gate 27 Yeniköy'deydin. Nasıl başladı süreç? Nasıl gelişti? Neler yaptın Gate çalışmaları sırasında? Belki biraz kendinden de bahsedebilirsin. Hani eğitimin Tabii ki. Tekrar söz alacak mıyım? Ona göre ben anlatayım o zaman. Alacaksın. Biraz o zaman sanatla ilgili hayatımdan bahsedeyim. Heykel alanında bu alana giriş yaptım. Heykel eğitiminden sonra seramik alanına sanatta yeterlik yaptım. Ancak tüm bu eğitim süreci boyunca geleneksel malzeme ya da yöntemlere bağlı kalmaktan ziyade hep yeni şeyler denemek, yeni şeyler aramak gibi bir derdim oldu. Dolayısıyla hep yeni bir şeyler eklemleyerek ilerledim ve güncel sanata ilişkin üretimler yapmaktan çok keyif alıyorum. Bu şekilde yoluma devam ediyorum. Sanat alanımla ilgili bunları söyleyebilirim. Buraya işte başvuru yaptıktan sonra benim tabii bir de akademik olarak bir yönüm var. Dolayısıyla akademik görüşmeler yapma gibi bir süreç yaşıyordum. Buraya kabul edildiğime dair bir telefon aldığımda çok böyle sinirli, sıkıntılı bir an yaşıyordum ve yani içimden hani çok keyif aldım tabii ki böyle bir şey duyunca. Çünkü Beral Madra isminin geçmesi yani benim için çok çok özel bir şeydi böyle bir şey içerisinde ve öyle bir kişinin bulunduğu bir yerde ortam tarafından seçilmiş olmak gerçekten çok keyif vericiydi benim için. Çok çok mutlu oldum. O yaşadığım o süreçteki sıkıntıları bir nebze atabildim diyebilirim. Sadece işte böyle bir haber almakla biraz rahatladım. Ve o süreci birazcık askıya aldım. Yani akademik süreci. Zaten pandeminin ortaya çıkışıyla bütün süreçler alt üst oldu. Dolayısıyla bambaşka şeylere odaklanmaya başladık. Kendimizle işte baş başa kaldığımız ve başka bir boyutta üretim yaptığımız süreçleri yaşadık. Ardından da işte buraya geldim. Devam etmeli miyim? Duyamıyorum. Pardon, mute'da kaldı. Üretimlere belki sonra geçeriz. Sırayla herkesi tanıyalım. Böylelikle biraz ısınmış oluruz da. Tamam. Coşar, belki seninle devam edebiliriz. Sen de Ayvalık'ta son Ekim ayında bizimle birlikteydin. Ayvalık'ta rezidansını yaptın. Bunun öncesinde neler yapıyordun? Kendini biraz bize tanıtabilir misin? Benim de tekrar selam. Çok uzun yıllardır zaten fotoğrafın içindeyim. Fotoğraf aslında doğduğumdan beri benim hayatımda olan bir şey. Hem üretimsel anlamda, iş anlamında hem meslek anlamında aslında hep hayatımda olan bir şey. Akademik olarak üniversiteyi Amerika'da okuduktan sonra Türkiye'de yüksek lisansımı ve doktoramı fotoğraf üzerine yaptım. O sırada fotoğrafın aslında güncel sanattaki yeri, fotoğrafın teknolojiyle olan bağlantısı, teknolojinin gelişimiyle fotoğrafın nasıl ilerlediği ve fotoğrafın sanat içerisindeki yerinin ne olmasıyla alakalı birçok tez yazdım, makale yazdım, workshop yaptım.
Marmara Üniversitesi'nde 10 yıl kadar hocalık yaptım. Fotoğrafın güncel sanattaki yeri diye bir ders verdim. Türkiye'de özellikle fotoğrafın bir türlü sanat olarak algılanmamasıyla alakalı olan yaklaşımı kırmaya çalıştım. Ya da çalışıyorum diyeyim. Çünkü fotoğraf hala bir zanaat olarak görülüyor. Ki doğru. Hani aslında çok önemli bir zanaat. Her aslında sanatın başlangıcı gibi zanaat ama maalesef Türkiye'deki yaklaşım işte manzara fotoğrafçılığı, moda fotoğrafçılığı, reklam fotoğrafçılığı gibi yerlere tıkanıp aslında fotoğrafın sanatsal yaklaşımının ne olacağıyla alakalı fikir sahibi olan kişi sayısı çok az. Bu sadece fotoğraf dünyasında değil, bence sanat dünyasında da böyle. Yani fotoğrafı sanat olarak algılayan koleksiyoncu sayısını sen benden daha iyi bilirsin. O yüzden de benim hep çabam, yapmaya çalıştığım şey aslında fotoğrafın o sanat düzlemine nerede geçebileceğini irdelemek oldu. Hem akademik dünyada hem kendi şahsi serüvenimde. Zaten pandemi tam başlamadan önce aşağı yukarı 4-5 yıldır yani süren bir geçici heykeller diye bir serim vardı. Şimdi Özgül vesaire şimdi buradaki heykeltıraşları şey yapmak istemiyorum. Ben bir heykeltıraş değilim. Heykel yapmıyorum ama fotoğrafın bence geçici bir heykel olduğunu düşünüyordum. Yani fotoğrafın geçiciliğiyle aslında bir şeyi sabitlemeye çalışma çabasının üzerine bir felsefe oluştururken böyle geçici heykeller diye bir seri yarattım. Ve bu benim kendi özel kadrajlarımla, bakış açılarımla oluştuğum bir seri oldu. Ve bunu çok uzun yıllar Instagram'dan paylaştım, birkaç yerde gösterdim. Sonunda Bülent Erkmen'le beraber biz bunu bir kitap haline getirdik. Daha doğrusu Bülent Bey bunu bir kitap haline getirdi. Benim oradaki aslında yazdığım şiirlerle, notlarımla diyeyim, görüntülerimi birleştirerek aslında bir sanat kitabı çıkardı. Bu bir fotoğraf sanat kitabı oldu. Ve sergisini de Şubat ayının sonunda yaptım ve sonra tabii pandemi başladı. Ve bu aslında Ayvalık'ta yapmak istediğim ve hala da süre gelen ve inşallah gelecek hafta tamamlayacağım projede aslında bu geçici heykel ve fotoğrafın aslında sunumu, içeriğiyle alakalı irdelenmesinin bir devamı. Ama istersen daha sonra tekrar şu anda Ayvalık'ta yaptığımız sonra daha ayrıntılı konuşabiliriz. Kısaca böyle. Çok teşekkürler. Evet, daha sonra zaten üretimlerinizle ilgili, buradaki çalışmalarınızla ilgili de konuşacağız. Ethem, birazcık da seni tanıyalım. Sen de İzmir'den katıldın. Şu an Yeniköy'deki rezidansidesin. Hı hı. Evet, ben resim yapıyorum. Yani aslında sanat benim için başlangıçta yani pratiğim video ve sinemaydı. Yani ben ortaokul yıllarında Aysel Çırpan'ın atölyesinde yetiştim aslında bir resim atölyesinde. Ama sonra sinema okudum ve üzerine yeni medya üzerine çalıştım Sorbonne Üniversitesi'nde. Döndüğümde akademisyenlik yaptım ben de bir süre. Ekonomi Üniversitesi'nde videonun sanattaki yeri üzerine dersler verdim. Hatta derslerden birinin ismi sinemada aykırı görüntülerdi. Daha doğrusu aykırı uygulamalardı. Ama 2017'de artık resim göstermeye yani kendimi resimle temsil etmeye başladım. Buraya da gelirken aklımda yani buranın atmosferini tahmin ettiğimden 1921 yılından beri takip ettiğim bir sanatçının kimliğine bürünerek ürettiğim eserini burada da devam ettirmek istedim. Vivienne Noir ismi. Böyle. Aslında oradan devam edebiliriz belki. Vivienne Noir'dan birazcık daha detaylı bahsetsen. Orada 20. süresince yaptığın çalışmalardan belki birazcık bahsetsen güzel olur. Aynı zamanda aslında senin için bu bir araştırma projesi. Yani ilk geldiğinde bunu bir araştırma projesi olarak görüyordun. İstanbul'da bayağı kütüphanelere gidip araştırmalar yapıp
bir şeyler de elde etmeyi düşünüyorum. Tabii korona nedeniyle bu pek mümkün olmadı ama sana başka kapılar açtı aslında belki bu gidememe durumu, orada kalma durumu. Belki biraz o süreçten bize bahsedebilirsen güzel olabilir. O araştırma kendi doğal akışında sürdü. Çünkü ben zaten resim yaparak deneyimlediğim için Vivian Noir'ı, onun halihazırda resimlerinden yola çıkarak onun aslında bir bakıma seriye devam ettim ve yani zaman içerisinde, çünkü onu belirli dönemlerde konumlandırıp o dönemlerde nasıl resim yaptığını inceliyorum. Bu tabii bir hikaye ve bir anlatının peşinden giderek yaptığım bir şey. O hikayede Aytemir Decic yazıyor aslında. E, Burada da aslında onun son dönemini inceleme şansım oldu. Çünkü bir de zaten bahçede Eli Bensuna'nın yerleştirdiği bir güneş saati var ve güneş saati bana, ki kendisiyle tanıştığımda da o onayladı, Sophie Teuber-Arp'ın heykellerini anımsatıyor. Sophie Teuber-Arp da Vivian Noir'ın çok eski yakın bir arkadaşı. Böyle bir tesadüfi bir durum var. Bauhaus ekolünden bir sanatçı, işte Hans ve Sophie Arp olarak biliniyorlar. Yani kocasının ismi daha çok anılıyor nedense. Ama ben resim yaptım, doya doya resim yaptım yani hiç durmadan. Çünkü atölyem çok müsaitti buna. 2,5 metreye 1 metre bir masada bütün boyalarımı saçtım oraya. Geniş geniş zamanları, geniş geniş resimler, resim kuşaklarıyla orada geçirdim. Vivienne'de aslında bundan bayağı olumlu etkilendi. Çünkü yani ürettikçe yeni yeni biçimler buldum aslında. Yani boyayı yeniden tatbik etmiş, deneyimlemiş oldum. Bazı boyalarla neler yapabileceğimi anladım. Daha önce denemediğim teknikler denedim. Böyle. Evet, aslında birçok arkadaşım da geldi bu süreçte üretimine. Onların da bir Evet. katkısı oldu diye düşünüyorum. Yani hem defterler üzerine ya da senin çizimlerin üzerine bayağı bir etkileşim şeklinde geçti gibi geliyor bana bu süreç. Evet, doğru. Evet, o önemli bir şey bence. Çünkü yani çalışmanın seyrine bakan başka bir göz olduğunda bu çalışmanın seyrini olumlu etkileyebiliyor. Evet, yani bir yandan senin pratiğin hani kolektif çalışmaya da birazcık uygun. Belki biraz Gizem'le birlikte yaptığınız projeden de bahsedebilirsin burada. Tam olarak burada yaptığın çalışmalara uymasa bile yani en azından senin pratiğini birazcık daha anlatması açısından güzel olabilir diye düşünüyorum. Evet. Gizem Karakaş'ta 10 yıldır süren bir kolaborasyonumuz var ve Medya Artist bizim ismimiz. Medya ve artist kelimesinin Türkçeleştirilmesi. Medya Artist aslında bizim sinema artistleri gibi. O Z ile bitiyor. Biz Gizem'le interaksiyon üzerine çalışıyoruz ve genelde performanslarımıza üçüncü kişiler dahil oluyor. Bu seyirci olabiliyor ya da deneyimleyen kişi, biz orada olsak da olmasak da. Mesela son yaptığımız performans Arter'de Mojo Guide isimli bir performansı. Biz müze için bir sesli rehber hazırladık. Fakat bu sesli rehber müzenin koleksiyonundaki eserlerden ziyade müzenin kendi içerisinde bir güzergah çiziyordu. Ve bizim aşağı yukarı bir sene süren bir çalışmanın sonucu bu. Bizim müze hakkındaki, müzenin mimari özellikleri ve müzeyi şekillendiren unsurlar, mahallenin müzeyle olan girift ilişkisi üzerine çalıştık ve sesli rehberin içeriğini hazırlarken bunlardan, yani bu çalışmadan faydalandık ve buradaki interaksiyon elbette bu audio guide'da ses rehberi deneyimleyen kişinin varlığı. Bizim beraber ürettiğimiz her şey aslına bakılırsa
benim komik yanım, ben böyle söylüyorum. Aslında yani iki tür melankoli olduğundan bahsediyor Serol Teber. Biri neşeli melankoli, diğeri üzgün melankoli. Ben Gizem'le yaptığım işlerde neşeli melankoli oluyorum. Çünkü gerçekten ironik bir tarafı var yaptığımız her şeyin. Ama benim üretimim, yani resim yaparken aslında biraz daha soyut, yani hayata karşı biraz daha çekimsel, başkalarıyla interaksiyona geçmeye çok müsait değil. Öyle buluyorum yani. Ama devam ediyoruz. Bu sene 10. yılımızı kutluyoruz ve Poşe'de bir sergi yapacağız. Ardından belki Salt'ta bir şey olacak. Bugüne dek yaptığımız videoların gösterimi. Tabii bu off the record, yani henüz kesinliği olan bir şey ama Poşe'deki sergi kesin gelecek yıl olacak. Ve biz, onu söyleyerek bitireyim, başından beri zaten arkadaşlarımız için üretmeyi seviyoruz. Yani onlara dair, onlardan aldığımız hediyeler, bizim onlara verdiğimiz hediyeler, beraber geçirdiğimiz zamanda birbirimize kattıklarımız üzerine hep işlerimizde buna yer veriyoruz. Art for Friends, arkadaşlar için sanat olacak o serginin de ismi ve bugüne dek bizimle çalışmış, bize yardım etmiş, bizimle aynı projeyi üstlenmiş, katkıda bulunmuş arkadaşlarımız için üreteceğimiz işlerle oluşan bir sergi olacak. Bu da işte aslında yine interaksiyonun yoğun yaşandığı bir iş olacak. Çünkü nihayetinde öznesi belli olan ve ithaf edilerek yapılmış işler olacak. Hı hı. Böyle. Poşe'deki serginin tarihi belli mi şu anda? 2021 yılının belki de sonu. Yani biz hazırlık sürecimizi şu an tahmin edemiyorum ne kadar sürer de. Aslında hızlı çalışıyoruz. Yine de herhalde sene sonunu bulur. Zaten şu an ben İstanbul'a bu rezidans sayesinde geldim. Yoksa aslında işim dolayısıyla her ay mutlaka birkaç günlüğüne gelirdim ama Mart'tan beri hiç gelmedim ve gelmeyi de düşünmüyorum açıkçası. Üzülerek söylüyorum. Çünkü beni tedirgin ediyor. Gerçi şimdi yaşadığım şehirde, İzmir'de vakalar çok daha artacak gibi görünüyor. Çünkü deprem nedeniyle biliyorsunuz insanlar birbirine geçmiş durumdalar. Herkes canını kurtarmak için sokaklara döküldü. Yardım çadırlarında yaşıyorlar. Evleri yıkılmamış olan insanlar da yine de evlerine giremeyen birçok insan var. Çünkü hasar tespitte evlerin sağlam olmadığı anlaşıldı ve boşaltıldılar. Benim çok yani bütün ilk gençliğimin geçtiği bir han var. O hanı da boşalttılar. Kardeşeli Han. İzmir'deki birçok sanatçının ve KİT Güncel Sanat Merkezi'nin konumlandığı han. Çok fazla veri var şu an söylediklerimde. Sanırım bu kadar yeter. Çünkü depremle alakalı konuşmaya başladığımda bu sonsuza dek sürebilir. Çünkü çok taze ve benim için çok üzücü şu an. Umarız hızlı bir şekilde oradaki yaralarda toparlar. Evet. Umarız. Peki o zaman belki birazdan yine söz sahibidir sorular da alırız. Belki Özgür'le devam edebiliriz. Özgür de genelde işlerinde iz bırakmak, yani bedenin üzerinde ya da tam görünmeyen izler bırakmak üzerine çalışıyorsun gibi görüyorum. Buradaki projende de görme engellilerle çalıştın. Birçok farklı alana da aslında dokunmuş oldun bu sayede. Bize biraz burada yaptığın çalışmalardan, belki hani önceki çalışmalarına da bağlayarak bahsedebilirsen çok güzel olur. Evet, çalışmalarımda bedene yoğunlaştım çoğunlukla. Bedendeki izin varoluş, yok oluş hikayesi beni çok etkiliyordu. Geride hiçbir iz bırakmadan tamamen yok oluyor ve şu anki işte aslında günümüze vurgu yapan bir şeydi bu. Bu imajların çok görünür olup bir anda yok olması gibi bir şey. Bağ kurmuştum ikisi arasında. Teknolojik yaşamın
insan üzerindeki olumsuz etkilerini aslında ele almaya çalışıyorum. Onun dışında yapaylaşan insan düşünceleri, duyguları, davranışları, şiddetin normalleştirilmesi gibi pek çok konuyu beden üzerinden anlatmaya çalıştım. Bazı noktalarda işte sadece bedende iz bırakmak yetmeyince performansa yönelik bir takım çalışmalar yaptım. Sonra bedenin bir uzvu olan göze odaklandım. Son dönem çalışmalarımda görme yetisinin devre dışı kaldığı bir takım durum ve koşullara odaklı işler üretmeye çalışıyorum. Bu çalışmaları aslında beden üzerinde bıraktığım izler beni bu çalışmalara doğru yönlendirdi. Bir anda kendimi körler dünyasında buldum ve bu benim için muhteşem bir yer ve durum haline geldi. Çünkü bambaşka bir pencereden hayata bakma fırsatı yakaladım. Bu ortamda edindiğim izlenimler, dostluklar, üretimlerime bir şekilde yansıyacağını tahmin ediyordum. Çünkü böyle bir alana girmekteki amacım zaten beslenmekti. Oldukça besleyici bir süreç yaşadım. Braille alfabesiyle okuma yazma öğrendim ve bu çalışma pratiğime yansımaya başladı. Uzun sürede böyle ilerleyecek gibi gözüküyor. Aslında kendime yeni bir dil yaratıyorum. Çünkü şimdi Braille'ın form olarak Braille'den yola çıkıyorum. Fakat göremeyen kişilerin okuduğu Braille'ın biraz dışına çıkmaya başladım. Çünkü onların da artık okuyamayacağı bir şekle geldi. Yani bu benim hani bilerek, isteyerek yönlendirdiğim bir şey değil ama böyle evriliyor. Yani kendi kendini yaratmaya başladı diyebilirim çalışmalar. Fiziksel olarak gösterebileceğin yanında işler var mı? Aslında belki hani işlere bakarak da yanında mı şu an günlüğün ya da fotoğraflar varsa onları ekranda da paylaşabiliriz. Olur. Bunu önceden hazırlasaydım iyi olurdu aslında. Eğer zordaysa çok zorlamayalım eğer kolay bulabileceğin yerdeyse. Yani hazırlasam daha pratik olabilirdi tabii. Ben bulmaya çalışırım bendeki fotoğraflardan. Belki o sırada sen biraz şeyden bahsedebilirsin. Burada bulunduğun süre boyunca işte temasa geçtiğin insanlar, bu hani onların üretimine olan katkısı ve bu projenin nereye evrileceği, hani bir yandan görme engellilerin sanatsal algısı üzerine de bir araştırma yapıyorsun. Belki hani ondan biraz bahsedebilirsen de güzel olur. Evet. Şimdiye kadar benim etkileşimlerimden bahsettim. Bu durumun bende yarattığı yaratıcılık boyutlarını anlatmaya çalıştım. Ama bu tek taraflı bir durum değil. Dolayısıyla hem üretimsel projenin yanı sıra bir de sosyal sorumluluk anlamında bir projeye dönüştü. Görme engellilerin sanat algısını az çok hani bu durumun içinde olduğum ve paylaşımlarımdan kaynaklı çok yetersiz olduğunun farkına vardım. Yani tüm hani Türkiye'de kendi ülkemiz için söyleyeyim çünkü yurt dışında çok daha farklı gelişmeler var bu konuda. Bizde en çok hani bu alana erişilebilirlik konusuna yaklaşım bir yerden bir başka yere ulaşmak ya da işitmeye yönelik bir takım veriler sunmaktan ibaret. Ama yani sanat alanından bahsediyorum elbette. Yani bir müzeye ulaşmak ya da bir sanat galerisine ulaşmak ya da oradaki sanat nesnelerini belki betimlemesini dinlemekten ibaret.
Ama görmeyen birinin ihtiyacı olan öncelikli şeyler bunlar değil aslında. Çünkü öncelikle onların bir sanat algısını, sanat bilgisini geliştirmeye yönelik bir takım emekler vermek gerekiyor. Ardından bu tür girişimler onlara katkı sunacaktır. Bu yöndeki eksikliği fark ettiğim için bu yönde bir takım çalışmalar içerisine girdim. Gate 27'nin bu yönde bana çok büyük katkıları oldu. Çünkü bu alanla ilgili çok yetkin, bilgi alabileceğim pek çok kişi ve kurumlarla bir araya geldim. Oldukça güzel ilerliyor. Yani bunu hayata geçirebilmek benim için çok çok önemli. Ve bu bağlantılarla artık daha da inancım artmış vaziyette diyebilirim hayata geçeceğine dair. Şu an ekranı görünüyor mu bu arada eserlerinden açtım? Burada kullandığım materyaller genellikle çok bir anda göze çarpmayan, birbiriyle ilişkisi de bu şekilde. Şeffaf bir materyal kullanıyorsam oradaki Braille alfabeyle yazdığım yazıda da yine şeffaf bir malzeme bulmaya çok özen gösterdim. Ya da siyah bir yüzey üzerine siyah materyallerle yazmayı tercih ettim. Buradaki amacım bir anda hani göz estetiğine hitap etmekten ziyade bir başka algıları harekete geçirmek. Işıkla etkileşimi oldukça iyi, şeffaf çalışmaların özellikle. Bir başka yüzeyde bir anda kendini başka bir yüzeyde tekrar yaratıyor diyebilirim. Bu şeyler hani sonradan keşfettiğim bir takım şeyler beni çok heyecanlandırıyor ve başka yeni şeylerin ortaya çıkmasına vesile oluyor tabii ki. Yani özellikle görelim de istedim hani çünkü çok havada kalıyor sadece konuşunca. Tabii bu aslında şu an çalışma aşamasında olan bir proje ve muhtemelen daha uzun sürede devam edecek. Hem sosyal tarafıyla hem de üretim tarafıyla sanatın ve o sosyal etkinin bir arada olduğu bir proje olacak diye görüyorum. Umuyorum bittikten sonra da yine belki bir sunumla burada paylaşma şansımız olur. Elbette. Süper. Gülşen seninle devam edelim. Aslında bu üç sanatçı da çok verimli bir süreç geçirdiler. Gate 27'de çok fazla üretim yaptılar. Gülşen de Ayvalık'ta çok yoğun bir çalışma içindeydi. 3000'in üzerinde fotoğraf çekti diye biliyorum. Ve hala üzerinde çalışıyor. Önümüzdeki hafta onu bir enstalasyonla aslında noktalamak istiyor. Ama senin de sanırım devam eden bir süreç olacak. Sonrasında katalog ya da kitap gibi projelerin de var. Biraz bu süreçten bahsedebilir misin? Şimdi geçen gün en son baktığımda 4500 fotoğraf çekmişim. Bu tabii hani nicelik çok önemli de en azından sanırım Ayvalık'ı en çok gören insanlardan biri oldum. En çok tanık olan, yani en azından bu kadar süre içerisinde diyeyim. Yani oradaki yaşamış bir insan kadar değilse de bu geçirdiğim süre zarfında gerçekten de çok verimli oldu. Benim için ama daha önemlisi hani o görüntüleri peşinde koşarken ve aklımdaki o enstalasyonu oluştururken yani Ayvalık'ın ve aslında Türkiye'nin kendi hikayesini yaşamaya başladım. Yani bizim aslında daha derin bir hikaye olduğunu fark ettim. Yani aslında o binaların, o sokakların, insanların aslında tarihle nasıl iç içe geçtiğini ve aynı zamanda nasıl tarihinden koptuğunu fark ettim. Salt bir böyle görüntü sel ve estetik çalışma değil benim için. Aslında bence büyük bir
hazine, kıymet ve bizim için Gate'de büyük bir e, değer olan Beral Madre'yle oturup konuşabilmek, onun anlattığı şeylerin, yönlendirdiği şeylerin peşinden birazcık da giderek e, sanırım kendi kafamda birkaç hikaye oluşturmayı başardım. Bu hikayeler oluşurken de aslında kendi yaşadığımız topraklardaki hikayeye yakınlaşmaya başladık. Çünkü yani tarihi biz bir okuduğumuz şekliyle var. Bir de daha sonradan kendimizin tekrar okuduğu şekliyle var. Ben aslında yaşadığımız toprakların tarihini yeniden okuma şansına sahip oldum Ayvalık'tayken. Bu da bence fotoğraf sayesinde oldu. Yani bu görüntüleri yapmaya çalışırken. Ee, enstalasyon için şimdi ekranda paylaşmaya çalışacağım. Çizimlerim oldu. Onları hayata da geçirdim. Şu anda hemen hemen hazır. Umuyorum gelecek hafta fotoğraflarla birlikte bu enstalasyon meydana çıkmış olacak. Ben aslında bunu aynı zamanda sanat dünyasında bir fotoğraf nasıl sergilenir diye de irdelemek için yaptım. Fotoğraf dünyasına ve sanat dünyasına. Çünkü fotoğraf sergisi denince aklımıza hep gelen şey duvara asılır gibi. Ki benim kendi yaptığım diğer sergi, Şubat ayındaki diğer sergi %90'ı tavandan asılıydı ve iki yönlüydü. Burada Bülent Erkmen'in tabii müthiş bir kürasyonu vardı. Büyük destek oldu. Ben birazcık aslında Bülent Erkmen'in vermiş olduğu fikir üzerine inşa ettim bu yapabileceğim enstalasyonu. Çünkü böylece aslında fotoğrafı, yani nasıl ki diğer sanatlar, mesela heykel, mekandan bağımsız bir şekilde her yere konabiliyorsa, aslında fotoğrafın da konabileceğiyle ilgili bir irdeleme üzerine gittim. Ama aynı zamanda tabii en önemlisi Ayvalık'tayım. Ayvalık'la alakalı bir hikayenin peşindeyim. Hem kültürel hem estetik hem tarihsel. Bunlardan oluşan böyle bir 6 fotoğraflık seri oluşturdum. Bu aslında bir ünite. Kendi bu üniteyi de aslında fotoğraf çekerken şekillendi. Her ünite aslında bir hikaye gibi olabilir. Bu üniteler çoğaltılabilir başka projelerde. Ama sonrasında da işte Bera Hanım'ın bence büyük katkılarıyla ve yönlendirmesiyle bir tane aslında projesi oluştu orada. Bir deniz projesi. Denizin şöyle anlamı var benim için ve Beren Hanım için. Ve aslında bence Ayvalık ve Türkiye için deniz göçü simgeleyen bir şey. Aslında buraları oluşturan insanlar hep göçle gelmiş gitmiş. O kara ve deniz geçişinin bir şeyi var. Ben onu kendi estetik dilimle anlatabileceğim bir şey haline getirmeye çalışıyorum. Şu anda üzerinde çalışıyoruz. Bir de Ayvalık'ın aslında kendi kimliğini oluşturan yapı taşlarından oluşan bir katalog, albüm gibi bir şey daha oluştu. Bir fikir daha oluştu. Bunlar daha tabii uzun soluklu. Hani Gate'deki aslında bu residency'nin süreci içerisinde gerçekleşecek gibi bir şey değil ama en azından böyle bu anlamda çok verimli geçti. Belki hem benim sanatsal hayatıma hem de Ayvalık'ın kendi tarihine ve şu andaki durumuna katkıda bulunacak bir çalışma daha yapmış olduk. Şimdi o enstalasyonla ilgili izin verirseniz ben paylaşmaya çalışacağım. Bir saniye. Ekranı alacağım şimdi. Görebiliyor musunuz? Evet, görünüyor. Tamam. Şimdi bir dakika. Şimdi böyle bir konstrüksiyon planladım. Bunu inşa da ettim bizim atölyede, DIFO'da. Bu aslında işte bu geçici heykel dediğimiz projenin fikrinin iskeleti diyelim. Bu içeride dönecek olan hikayeler. Bu hikayelerin neler olacağını istersen sürpriz olarak işi bir yere getirdiğimiz zaman haftaya sosyal medyadan vesaire paylaşırız. Ben sadece fikri paylaşmak istiyorum burada bugün müsaadenle. Ama sonuç olarak içeride bir hikaye var. Bu 2 metre 50 santim, 2,5 metrelik bir ünite. Kendi başına duran ve her yere götürülebilip demonte olup tekrar monte olabilecek bir şey. Böyle bir şey yani. Kendi başına ayakta duruyor ve yassı bir paket haline gelebiliyor ve dışarıda da böyle bir hikayesi dönüyor. İçli dışlı bir
kendi başına bir enstalasyon ama bu aynı zamanda bir sergi. 6 fotoğraftan oluşan bir sergi. Bundan 3 ünite koyarsak 18 fotoğraftan oluşuyor. Ama asıl önemlisi her ünitenin kendi başına bir şey anlatıyor olması. Ben de burada bir ünite ürettim ve bu Ayvalık'la ilgili bana uyandırdığı her şeyi aslında bu ünite içerisinde anlatacağım. Bu enstalasyonu meydana getireceğim. Bunu meydana getirirken videoyu çekeceğim. Fotoğraflarını çekeceğim. Bunları paylaşacağız. İlgi olan arkadaşlar, sanatseverler de onu gelecek hafta daha önceden sizinle karar vereceğiz bir saatte izleyebilecekler canlı olarak izlemez. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Gayet faydalı geçti. Ve Gate'e çok teşekkür ediyorum. Sizlere çok teşekkür ederim. Güzel bir imkan oldu. Her anlamıyla farklı ve değişik bir tecrübe oldu benim için benim de. O yüzden de inşallah daha nice şeyler, daha farklı projeler yapmak nasip olur. Çok teşekkür ederiz Coşar. Çok güzel bir sunumunda. Umarım zaten sosyal medyada paylaşacağız bittiği zaman da enstalasyonu hem videosuyla hem de belki canlı bir program yapma şansımız da olur. İzleyicilerimize dönelim bu arada. Sanatçılar var aramızda, küratörler var. Yorum yapmak isteyen bir sorusu olan varsa onlardan da soruyu sözlü olarak da alabiliriz. Yazılı olarak chat bölümünde de alabiliriz. Sanatçılar Özgür, Coşar ve Ethem önümüzdeki hafta ayrılıyorlar Gate'den. Bundan sonraki sanatçıları da zaten sosyal mecralarda duyuruyor olacağız. Ama bağlantımız devam edecek. Yani bu projelerin çoğu zaten devam eden projeler. O yüzden bir bağlantıda kalıyor oluyoruz sanatçılarla çoğunlukla. Var mı bir sorusu olan ya da sizlerin eklemek istediğiniz bir şey var mı Özgür, Coşar ve Ethem? Hayır, yok, teşekkür ederim. Melisa, senin eklemek istediğin bir şey varsa sen de söz alabilirsin. Burada geçirdiğim süreçte ben kendimle baş başa kalmış olmanın bende yarattığı enteresan duyguları fark ettim aslında. Hem üretimsel anlamda hem sorgulama anlamında çok yoğun bir süreç yaşadım. Bunun hayatıma çok olumlu etki edeceğini düşünüyorum buradaki sürecin. Çok keyifli geçti benim için de. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sen daha önce Eylül'de Kemal Kızıl'la aynı anda yani aynı anda çalışıyordunuz. Bir yandan Evet. akademide de birlikte çalıştığım bir insandı. O yüzden o da apayrı bir tecrübeydi diye düşünüyorum. Hani paylaşmak açısından, üretmek için. Evet, bu da benim için bir ilkti. Tabii farklı kişilerle aynı mekanı paylaşmak enteresandı. Böyle bir ortamda nasıl bir şeye büründüğümü en azından fark etmiş oldum. Yani nasıl bir profil çiziyorum. Genel olarak çok şikayetçi değilim yani bu anlamda kendimden. Ben keyif aldım arkadaşlarımla bir arada burayı yaşamaktan. Umarım onlar da keyif almışlardır. Oldukça iyi geçti, öyle diyebilirim. Ben de bir iki laf etmek isterim. Aslında benim için çok keyifli bir süreçte her birinizi yakından tanımak için güzel bir fırsat oldu. Çok güzel projeler yapılıyor ve her birinizin projenizden çok farklı insanlarla benim de tanışma fırsatım oldu, öğrenme fırsatım oldu. Sizlerle zaman geçirirken de aklınızdaki farklı düşünceleri, farklı fikirleri paylaşırken, brainstorm yaparken çok keyif aldım. Küçük bir sürecimiz bitti, evet, ama artık bence şu an itibaren Gate 27'nin ailesinin bir üyesi oldunuz. O yüzden hoşça kal demek yerine hoş geldiniz demek istiyorum üçünüze de. Bizle bu süreci paylaştığınız için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok güzel. Ben de bir şey söyleyebilir miyim? Tabii, buyurun.
hem Melisa'ya hem sana ve Beren Hanım'a tabii. Ve ben tabii Ayvalık'ta olduğu için Ayvalık'taki görev yapan bütün arkadaşlara tekrardan çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz. Ayrıca bu arada katılımcıları da belirtelim. Her sanatçının süreciyle ilgili videolar da çekildi. Daha sonra onu da yayınlayacağız. Hani o da ilgi çekici olabilir diye düşünüyorum. Gerçekten o süreci görmek. Çünkü bence bu tarz konuk sanatçı programlarında sonuçta elde ettiğimiz eserlerdense o süreçte yaşadığımız şeyler ve bulduğumuz sanatlar daha değerli oluyor. O yüzden onlara da şahit olmak bence güzel olabilir. Eğer katılımcılardan başka bir soru yoksa ben sonlandıracağım etkinliği, eğer sizin de başka bir etkinliğiniz yoksa. Çok teşekkür ediyorum tekrardan katılımınız için ve bu güzel sohbet için. Tekrar görüşmek üzere diliyorum.